Avustralya'nın günümüze kadar yaklaşık 9 defa hayvanlara savaş açtığını duymuş muydunuz? Bunların ilki daha Avustralya hükümeti kurulmadan bile önce yerel kolonilerin sadece eğlenmek için ülkeye getirdiği yabani tavşanlardan oluşuyor. Etrafta herhangi bir yırtıcı bulunmadığı için ve uygun iklim koşullarından dolayı kısa sürede milyonlarca çoğalıyor ve devlet tarım arazilerine zarar veren bu tavşanlara karşı ta o zamanlardan günümüze kadar süren bir savaş başlatıyor. Bir diğeri ise dingolara karşı. Genellikle çiftçilerin koyunlarına zarar verdiği için hükümet tarafından bir hedef oluyor ve dünyanın en uzun çitlerinden biri olan dingo çiti kuruluyor. 1932 yılında Batı Avustralya'da yaklaşık 20 bin emu kuşu buğday tarlalarına girerek ürün kayıplarına sebep oluyor. Bunun ardından çiftçiler hükümetten yardım talep ediyor. Askerler her ne kadar makinalı tüfekler kullansalar da gerek arazi koşulları gerekse emuların çevikliği nedeniyle onları alt edemiyorlar. Ve bu olay modern bir devlet ordusunun vahşi hayvanlara karşı yürüttüğü ilk askeri operasyon olarak tarihe geçiyor. Bir diğer savaş ise kızıl tilkilere karşı. Kızıl tilkilerin yerli kuş türlerinin azalmasına sebep olması nedeniyle tilki nüfusu azaltılmaya çalışılıyor. Ve bir diğer operasyon ise yabani domuzlara karşı. Yine aynı şekilde tarım arazilerine zarar veren yabani domuzlar için devlet helikopterli destek avları düzenliyor. Bir diğer savaş ise yabani keçilere karşı. Yabani keçiler özellikle otlakları çok hızlı tükettiği için bitki örtüsüne zarar veriyor. Yine aynı şekilde devlet helikopterlerle ve destekli av programlarıyla bu durumun önüne geçmeye çalışıyor. Bir diğer ve yine ilginç olan savaş ise deve itlafı. 19. yüzyılda sadece taşımacılık amacıyla getirilen develer motorlu araçların yaygınlaşmasıyla doğaya bırakılıyor ve zaman içinde 100 binleri aşıyorlar. Bu durum zamanla bir problem haline geliyor ve devlet keskin nişancılar aracılığıyla deve nüfusunu azaltmaya çalışıyor. Buna ek olarak yabani kedilere karşı da açılmış bir savaş bulunuyor. Son olarak ise Brumley İttilafı var. Brumley adı verilen yabani atlar özellikle milli parklardaki sulak alanlara ve hassas bitki örtüsüne zarar vermesi nedeniyle devletin hedefi haline geliyor. Ve aynı şekilde helikopterli destek itlaf programlarıyla nüfusları azaltılmaya çalışılıyor. Peki ya bunlar arasından en çok ilginizi çeken hangisiydi?